Ne zaman bir yolculuğa hazırlansak içimde garip bir heyecan hissederim. Arkadaşlarım Ulaş ve İlker'le beraber defalarca yolculuk yaptık. Üçümüz yıllardır farklı ülkelerde dağları, vadileri, mağaraları geziyoruz. Her defasında eve sağlam dönmeyi başardık. En azından şimdiye kadar. Ulaş bizim grubun tartışmasız lideri. Plan yapan, araştıran, rota belirleyen kişi hep odur. Bu seferki gideceğimiz yerin çok özel bir yer olduğunu söylediğinde hepimiz heyecanlandık. Ulaş'ın özel dediği her şeye temkinli yaklaşmayı öğrendim aslında. Çünkü o çoğu zaman gereğinden fazla risk alır. Ama ne yalan söyleyeyim, o olmasa böyle yerlere asla gidemezdik. Ben daha çok tedbirli olanım. Gereksiz tehlikeye girmemek için bizimkileri frenleyen kişi genellikle ben olurum. İlker ise çoğunlukla fotoğraf çekmekle uğraşır. Bu ikiliyle çıktığım hiçbir yolculuktan pişman olmadım. Bu kez yanımızda bir kişi daha olacaktı. Ulaş'ın iş yerinden arkadaşı Serhat. Onu daha önce bir iki defa görmüştüm ama çok fazla tanımıyordum. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacaktı. Hevesli görünüyordu. Hepimiz heyecanlıydık. Çünkü gideceğimiz yer hakkında çok fazla söylentilerin olduğu gizemli bir bölgeydi. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yola koyulduk. Gittiğimiz ülkede geçirdiğimiz birkaç gün çok da anlatılmaya değer bir şey yaşamadık. Şehirden ayrılıp dağın eteklerine doğru ilerledikçe yolculuğumuz anlam kazanmaya başladı. Alter Dağı, kaybolan gezginlerin geri dönmediği, dönenlerinse eskisi gibi dönmediği iddia edilen bir dağ olarak ün salmıştı. Ama asıl mesele dağın kendisi değil, içindeki karanlık boşluktu. Yani Daranos mağarası. Daranos'un ağzına yaklaşan herkes, içeriden gelen yankıların büyüleyici olduğunu söylüyordu. Oraya girenler, iç kısımların bir noktadan sonra kendi seslerini bile geri vermediğini fark etmiş. Sanki mağara, duyduğu her sesi içine çekiyor, bir daha da dışarı bırakmıyordu. Ama bunlar modern söylentilerdi. Asıl hikaye, zamanın bile aşındıramadığı kabile efsanesiydi. Bu topraklarda yüzlerce yıl önce küçük bir kabile yaşarmış. Bu kabile gece avlanır, gündüz saklanırmış. Karanlığı kutsal sayarlarmış. Çünkü onlara göre karanlık, atalarının ruhlarının dolaştığı bir örtüymüş. Gündüzün ışığı ise bu ruhları kör eden bir lanet olarak görülürmüş. Bir gün kabile şifacıları dağda gezerken mağaranın girişini keşfetmiş. Yabani hayvanların giremeyeceği kadar dar ama insanın sıkışarak geçebileceği bir oyuktan giriliyormuş mağaraya. O ilk adımda duydukları sesin mağaranın kendisinden mi yoksa içerideki bir şeyden mi geldiğini kimse anlamamış. Kabile mağarayı Daranos yani ölülerin yankısı olarak adlandırmış. Onlara göre mağaranın içinde kaybolan hiçbir şey aslında yok olmazmış. Her fısıltı, her dua, her çığlık orada asılı kalırmış. Bu nedenle mağara kutsal kabul edilmiş ve sadece kabile reisinin girmesine izin verilmiş. Efsanenin en ilginç kısmı ise şuydu. Son kabile reisi kaybolan oğlunu bulmak için bir gece kendi başına mağaraya girmiş. Rivayete göre içeriden saatlerce sesler duyulmuş. Bağırışlar, yalvarışlar, ardından garip bir gülme. Sonra her şey bir anda susmuş. Ertesi sabah kabile reislerini bulmak için mağaraya girmiş. Ama bir daha oradan çıkan olmamış. Kabile üyelerinin mağarada bir ritüel sırasında yok olduğuna, bedenlerinin taşla bütünleştiğine inanılıyormuş. Bu efsane yıllar boyunca anlatılmış. Esasen bunların hepsi söylentiydi ama oraya giden herkes birbirinden farklı deneyimler yaşadığını söylüyordu. Biz bu geziyi her zamanki gibi bir keşif olarak değerlendiriyorduk. Ama yine de
Bu kadar çok hikayenin anlatıldığı bir yere ayak basıp oranın havasını soluyacak olmak hepimizi heyecanlandırıyordu. Son yerleşim noktasını geride bıraktığımız anda dışarıdaki manzara bambaşka bir tona bürünmüştü. Sanki uzun süredir kimsenin ayak basmadığı bir bölgeye giriyorduk. Yolun sonuna ulaştığımızda araçtan inip çantalarımızı omuzladık ve yürüyüşe başladık. Dağ yavaş yavaş karşımızda yükselirken sessizlik daha yoğun bir hal almıştı. Birkaç saatlik tırmanıştan sonra kamp kuracağımız o açıklığa vardık. Ateşin karşısında otururken Daranos hakkında anlatılan hikayelerden bahsettik. O sırada rüzgar yön değiştirip mağara tarafına doğru esti ve içimde açıklayamadığım bir ürperti hissettim. Sanki Daranos birilerini bekliyordu. Bizim gibi meraklı insanları ve biz ertesi sabah içeri girecektik. Sabah çadırların önünde sessizce hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra mağaranın bulunduğu yamaca doğru yürümeye başladık. Mesafe çok da uzun görünmüyordu ama yükseldikçe havanın ağırlaşması adımlarımızı giderek yavaşlatıyordu. Sanki dağ attığımız her adımı geri itiyor, yol bir türlü bitmiyordu. Bir noktada yanlış tarafa gitmiyoruz değil mi diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ulaş biraz ileriden çok az kaldı demişti. Yürüdükçe etraf garip bir sessizliğe bürünüyordu. İçimde açıklayamadığım tuhaf bir gerginlik olmuştu. Karanlık bir noktaya doğru çekildiğimi hissediyordum. Neyse ki beklediğimiz işaret sonunda karşımıza çıktı. Yamacın gövdesinde ince bir çatlak. O çatlağın hemen altında çökmüş toprağın oluşturduğu dar bir açıklık. Mağaranın girişiydi bu. Hayal ettiğimden bile daha dar, daha sıkışık, daha yanlış hissettiren bir yerdi. Ulaş durup kapkaranlık ağza baktı. "Evet, burası olmalı." dedi. Ben girişin birkaç adım önünde durup nefesimi tuttum. Çatlak o kadar dardı ki insanın bükülmeden geçmesi mümkün değildi. İçeride bizi neyin beklediği bilinmiyordu. Bu karanlık boşluk kendinden emin olmayan herkes için bir tuzaktı. İlker çantasından el fenerini çıkarıp ışığı içeri tuttu. Işık daha 1 metre bile gitmeden siyahlık tarafından yutuldu. Serhat ilk defa böyle bir yere giriyordu. Yüzündeki endişeyi saklayamıyordu. "Burası gerçekten geçilebiliyor mu?" diye sordu. Ulaş bir adım ileri çıkıp eliyle girişin kenarlarını yokladı. "Geçilmez değil, sadece dar." dedi. Mağaranın önünde dururken göğsümde bir ağırlık hissettim. Sanki içerisi nefesimi dışarıdan çekiyordu. Ama o anda geriye dönme düşüncesi bile daha kötü hissettirdi. Bu yolculuğa sırf bu an için çıkmıştık ve kapının önündeydik. "Deneriz." dedim. Sesim sakin çıkmıştı ama içten içe tedirgindim. Kısa bir sessizlik oldu. Ne itiraz eden vardı, ne de acele eden. Herkes biliyordu ki bu tek bir kişinin değil, hepimizin ortak kararıydı. Sonra Ulaş elindeki feneri kontrol etti. "Tamam, acele etmeyin. Yavaş yavaş sırasıyla girelim." dedi. Dar ağızdan ilk o girdi. Yere doğru çöküp önce ayağını attı içeri doğru. Sonra başını iyice eğip bedenini dar boşluğa sığdırmaya çalıştı. Bedenini iyice içeri soktuktan sonra sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Ardından İlker girdi. Çantasının bir kayaya takılmasıyla kısa bir kıpırtı sesi duyuldu. Ama başka bir şey olmadı. Sıra bana geldiğinde çatlağın önünde durup son kez dışarıya baktım. Açık hava, gökyüzü, rüzgar. Hepsi dar bir çerçeve haline gelmişti. İçeri girince hepsinden vazgeçmiş olacaktım. Ama geri adım atmadım. Bir ayağımı içeri attım. İkinci adımda omuzlarım duvara sürtündü. Nefesim daraldı.
İçimde bir anlık panik yükseldi ama ilerledim. Sonunda tamamen karanlığın içine girmiş oldum. Serhat en son girdi. Ardımıza bakmadan dar geçidin içinden tek sıra halinde ilerlemeye başladık. Dar geçitten nihayet çıktığımız an hepimiz aynı anda nefes aldık. Göğsümü sıkıştıran ağırlık birdenbire çekilmiş oldu. Önümüzde küçük bir odacık uzanıyordu. Duvarları nemden parlayan, tavana yakın bir yerden belli belirsiz sızan solgun bir ışıkla aydınlanan karanlık bir boşluk. Yine de biraz olsun genişlemiş olmak bizi rahatlatmıştı. İlker arkadan "Oh, sonunda" diye mırıldandı. Sesindeki gerginlik çözülmüştü. Ulaş ise üzerine silkelerken gülümsüyordu. "Fena başlangıç değildi" dedi. Ama daha fazlasını söylemek için etrafı incelemeye başlamıştı bile. Yaşadığım sıkışma hissi yok olmuş, yerine heyecana bırakmıştı. Burası karanlık, sessiz ve bilinmezdi ama aynı zamanda büyüleyiciydi. İçimde ilerlemem için beni dürten bir merak kıpırdanıyordu. "Burası çok sessiz" dedi Serhat. Fenerini odanın ortasında gezdirdi. Gerçekten de öyleydi. Dışarıda bıraktığımız rüzgarın en ufak bir izi bile yoktu. Kıyafetlerimizin ışırtısı ve nefeslerimiz dışında hiçbir şey duymuyorduk. Fenerleri yakıp odanın içini tam anlamıyla aydınlatmaya başladık. Işık duvarlara vurdukça yüzeydeki girintiler ve çukurlar görünür oluyordu. Ulaş duvarlardan birine yaklaştı. "Buraya bakın" dedi heyecanla. Hepimiz fenerlerimizi aynı noktaya çevirdik. Taşın üzerinde sert bir cisimle kazınmış gibi duran çizgiler vardı. İlerledikçe çizgiler rastgele olmaktan çıkıp bir şekil yansıtmaya başladı. Bazı resimler ve semboller kazınmıştı. İlker fotoğraf makinesini çıkarıp duvardaki çizimleri çekmeye başladı. "Eski, çok eski" diye fısıldadı. Ama aynı zamanda şaşırtıcı şekilde belirgin. Bu semboller bir şey anlatıyordu ve kim bilir kaç yıl önce kimler tarafından çizilmişti. Odacığın içini dolaşmaya devam ettik. Fenerlerimizin ışığı ilerledikçe duvarlarda benzer işaretler ortaya çıktı. Bazıları daha karmaşıktı, bazıları çok daha basit. İlerledikçe içerideki sıcaklık düşmeye başladı. Soğuk belirgin şekilde artıyordu. Buna rağmen hiçbirimiz geri dönmeyi düşünmedik. Aksine her adımda daha fazla heyecanlanıyorduk. Sanki mağara bizi içeri çağırıyor, bize bir şey gösterme konusunda sabırsızlanıyordu. Tam o sırada Ulaş, karanlığa doğru uzanan ikinci bir geçidi işaret etti. "Şurası, devam ediyor" dedi. Kısa bir an durduk. Nereye gittiğini bilmiyorduk ama geri dönmek gibi bir niyetimiz de yoktu. Ulaş'ın ikinci dar geçide doğru eğildiği o an hepimiz yerimizi değiştirdik. İçeride ne olduğunu göremiyorduk. Ulaş her zamanki hevesiyle el fenerini uzatıp ilk sürünen kişi olmakta ısrar etti. "Ben bakıp gelirim, çok uzun değil galiba" dedi. Onu izlerken hepimiz nefesimizi tuttuk. Bir süre sürünme sesi geldi. Sonra Ulaş'ın sesi boğuk bir tonda yankılandı. "Burası genişliyor, yol var, hadi gelin" diye seslendi. Biz de sırayla dizlerimizin üzerine çöktük ve sürünerek geçide girdik. Bir bir açıklığa çıktık. Burası ilk odacıktan daha genişti ama çok daha karanlıktı. Fenerlerimizi etrafa tuttuğumuzda soğuk nefesimiz ışığın önünde titriyordu. Sessizlik çok ağırdı. Derin ve boğucu bir sessizlik vardı. Yavaş yavaş etrafa yayıldık. Ulaş'la sol tarafta duvardan aşağı doğru sarkan garip taş oluşumlarına bakıyorduk. Şekilleri düzensizdi. Neredeyse bir şeylere benziyorlardı. Ama neye benzediklerini çıkaramıyordum. İlker telefonuyla fotoğraf çekiyordu. Elimdeki ışıkla İlker'e doğru yaklaştım. Duvarlarda yüzlerce yıllık bir hikayeyi andıran
belirsiz çizgiler gördüm. Ama önceki odacıkta gördüklerimizden farklıydı bunlar. Daha eski ve daha karmaşık duruyorlardı. Serhat bir ara "Burada bir koridor var" diye seslendi. Feneri ona doğru tuttuğumda ileri uzanan bir koridora doğru ilerliyordu. Sonra önümdeki duvarı incelemeye devam ettim. 1-2 dakika kadar zaman geçtikten sonra mağaranın içinden çok tiz bir sesin yükselmesiyle hepimiz bir anda sıçradık. Ses bir çığlık mıydı yoksa bir şeyin sürtünmesinden kaynaklı bir gürültü müydü anlayamadık. Ama çok yüksek bir şekilde yankılanmıştı. "O neydi öyle?" diyerek birbirimize baktık ve hemen ışık tutarak birbirimize yaklaşmaya başladık. Ulaş, "Serhat nerede?" diyerek etrafına bakındı. Koridorun olduğu tarafı işaret ederek "En son şu tarafa gittiğini gördüm" dedim. Hepimiz o tarafa dönüp ışıklarımızı aynı noktaya tuttuk. "Serhat!" diye bağırmaya başladık. Bunun hemen ardından Serhat'ın sesi patladı. Boğuk bir şekilde bağırma sesi geldi ve karanlıktan fırlayıp ortaya çıktı. Üzerinden bir şeyi silkeliyormuş gibi kendini savuruyordu. Sonunda yere kapaklanıp kenara doğru çekildi. Hepimiz Serhat'ın yanına doğru yaklaşmış, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Nefes nefeseydi. Biraz soluklandıktan sonra anlatmaya başladı. "İlerliyordum. Koridora doğru bakıyordum. Tepeden bir sürtünme sesi geldi. Feneri kaldırdım. Sonra sırtıma tak diye bir şey vurdu. Hemen o anda bağırıp kaçtım" dedi. Aklımda Serhat'ın sesi gelmeden önce duyduğumuz o gürültü vardı. "Emin misin? Biz de bir gürültü duyduk. Bir şey gördün mü?" diye sordum. "Hayır, bir şey görmedim. Muhtemelen taş düştü sırtıma. Bir anda hissedince korkup bağırdım" dedi. "Sen bağırmadan önce biz ince bir ses duyduk. Çığlık sesi gibi. Ama senin sesin gibi değildi" dedim. Serhat neden bahsettiğimi anlamadı. Sanırım hiçbirimiz tam olarak ne duyduğumuzu ve neler olduğunu anlayamamıştık. Birkaç saniye düşünceli bir şekilde birbirimize baktık. Sonra Ulaş koridora doğru yöneldi. "Ben bir bakacağım" dedikten sonra ilerlemeye başladı. İtiraz etmek istedim ama sözüm boğazımda kaldı. İçten içe orada bir tehlike olup olmadığını anlamamız için gidip bakmasını istiyordum çünkü. Ama Ulaş ilerledikten sonra hiç seslenmedi. Endişelenmemize yetecek kadar zaman geçtikten sonra olduğumuz yerde huzursuzlanmaya başladık. "Nerede kaldı? Hiç de sesi çıkmadı" diye söylendik aramızda. Ardından koridorun başına kadar gelip feneri ileri doğru tuttum. "Ulaş!" diye seslenip bekledim. Karşılık gelmeyince tekrar bağırdım. Her yanıtsız kalışımda endişemiz biraz daha büyüyordu. Üçüncüye olabildiğince yüksek sesle bağırdım. Pür dikkat mağaranın içini dinliyorduk ama yine bir yanıt gelmedi. Artık hepimiz bir tuhaflık olduğuna ikna olmuş durumdaydık. Başına bir şey mi geldi diye tartıştık aramızda. Ama bir şey olsa, düşse, sıkışsa ya da bir tehlikeyle karşılaşsa mutlaka sesini duyardık. Açıklayamadığımız bir durumun içinde sıkışıp kalmıştık. Sonunda hep birlikte gidip bakmaya karar verdik. Elimizde fenerlerle koridordan yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Koridorun ortasına geldiğimizde Serhat, sırtına bir şeyin çarptığı yerin burası olduğunu söyledi. Işığı yukarı doğru tutup baktık. Tepemizde yükselen bir duvar vardı. Taş düşme ihtimali mantıklıydı. Ama duyduğum o tuhaf sesi açıklayacak bir düşünce gelmiyordu aklıma. Koridor boyunca karşımıza bir şey çıkar korkusundan olsa gerek, fazla ses çıkarmadan sakince ilerledik. Sonunda kocaman bir açıklığa ulaştığımızda avazımız çıktığı kadar bağırmaya başladık. Ulaş ortalarda görünmüyor, bağırmalarımıza hiçbir karşılık vermiyordu. İlker "Şuraya bakacağım" diyerek bir tarafa yöneldi. Serhat ise diğer tarafa. Ben de
Tam karşıdaki karanlık yığının içine doğru bir iki adım attım. Hiçbirimiz paniklemek istemiyorduk. Ama sessizlik her saniye ağırlaşıyordu. En sonunda İlker endişeyle "Yok, hiçbir yerde yok" diye bağırdı. "Geri dönüp yardım çağıralım" dedi Serhat. Tam o anda o kulak delici gürültü yeniden yükseldi. Sanki bir çığlık, metal sürtünmesi ve hayvan hırıltısının birbirine karışmış hali gibiydi. Neye benzediğini tanımlamak mümkün değildi. İnsanın içine işleyen bir sesti. Sanki mağaranın tamamı o sesle birlikte titremişti. Hepimiz irkildik. Bir adım geri attım. Serhat kulaklarını kapattı. İlker fenerini düşürecek gibi oldu. Gürültü kısa sürdü ama yankısı boşlukta uzun uzun dolaştı. "Bu neydi?" diye fısıldadım. Cevap gelmesini hiç istemediğim halde. Yankının son parçası kaybolurken bir ses yükseldi. Ulaş'ın sesi. Hem yakın hem uzak. Boğuk ve zor duyulur bir biçimde bağırıyordu. "Duydunuz mu?" dedikten sonra kulak kabarttım. Üçümüz birden sağa sola döndük. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştık. Ulaş'ın sesini tekrar duyduğumda "Buradan geldi" diye bağırdım. Çünkü ses tam karşımdaki yükseltinin arkasından gelmişti. El fenerimin ışığı orada dar bir geçidi aydınlattı. Tıpkı önceki gibi sürünerek geçilebilecek kadar sıkışık bir delikti. "Ulaş burada" diye seslendim. İlker'le Serhat yükseltiye koştu. "Ben giriyorum, siz burada kalın. Sıkıştıysa eğer seslenip yardım isterim" dedim. Hızlı davranmak zorundaydım. Dar geçide yattım ve sürünmeye başladım. Kayalar omuzlarıma, sırtıma değiyordu. Her nefeste alnımı taşa vuracak gibi oluyordum. Elimdeki feneri önde tutarak milim milim ilerledim. Sonunda geçidin sonuna ulaştım ve bir boşluğa çıktım. Ayağa kalkınca feneri kaldırdım. Donup kaldım. Burası bir oda bile değildi. Daha çok apartman boşluğuna benzeyen neredeyse dikdörtgen bir kuyu gibiydi. Sert, pürüzlü taşlarla çevriliydi. Duvarlar ıslak ve soğuktu. Tavan alçaktı. Ne bir yol vardı ne de bir çıkış. "Burada ilerleyecek hiçbir yer yok" diye bağırdım. "Ulaş burada değil, ses buradan gelmemiş" diye ekledim. Ardından "İlker, Serhat" diye seslendim. Yanıt gelmeyince endişelendim. Çünkü sadece birkaç metre ötede sesimi duyabilecek bir mesafedeydiler. Sonra o korkunç gürültü yeniden başladı. Bu sefer çok daha yakındı. Tiz, kulak delen bir çığlık gibi. Bu defa çocuk ağlamasına benzeyen tuhaf bir kahkaha da taşıyordu içinde. Kulaklarımı ve gözlerimi kapattım. O anda bir sarsıntı hissettim. Yer altından bir kuvvet yukarı doğru vurdu sanki. Duvarlar titredi. Tavandan çatırdadığını düşündüğüm sesler geldi. Ardından bir kaya kütlesi geçidin ağzına doğru düştü. Taş yığınını yalnızca bir an görebildim. Fenerim kaydı. Ayağımın dibindeki yarağa yuvarlandı. Düşen kayanın gücüyle geriye savruldum. Omzum sert duvara çarptı. Nefesim kesildi. Birkaç taş daha kaydı ve geçit tamamen kapanmadı ama neredeyse örtüldü. Yerimden kımıldamaya çalıştım ama sıkışmıştım. Ardımdaki soğuk duvar ve önümdeki düşmüş kaya arasında kalmıştım. Bir adım bile atamıyordum. Dizlerimi bile kıpırdatamıyordum. "İlker, Serhat, Ulaş" diye bağırdım. Sesim bağırdığım anda kayboldu sanki. Aşağıya baktım. Fenerim ve çantam çoktan düşmüş, karaltının içinde kaybolmuştu. Eğilemediğim için onlara ulaşmam da mümkün değildi. Her yer kapkaranlıktı. Ve tam o anda o gülmeye benzeyen ses yeniden yükseldi. Önümdeki kayanın yüzeyine avuçlarımı bastırdım. Omuzlarımla arkama yüklenip var gücümle ittim.
Birkaç kez denedim. Her denemede nefesim kesiliyor, kolumda bıçak gibi bir sızı yükseliyordu. İleriden o tuhaf sesler gelmeye devam ediyordu. Bir taraftan kayayı itmeye çalışıyor, bir taraftan arkadaşlarıma sesleniyordum. Sonunda gücüm tükendi. Nefesim göğsüme sığmıyordu. Gözüm hiçbir şeyi seçemiyordu. Biraz soluklanmak için sırtımı iyice arkaya yasladım. Sonra küçük bir şeyin acıyla haykırmasına benzeyen bir ses geldi. "Ulaş, Serhat" diye fısıldadım ama sesim bile çıkmadı. Boğazım düğümlendi. Ardından bir şeyler koşmaya başladı. Duyduğum sesler ayak seslerine benziyordu. Tırmalayan, kayalara sürtünen, bir anda hızlanıp bir anda duran, düzensiz, dengesiz hareketler canlanıyordu gözümün önünde. Sesleri çıkaran küçük bir hayvan sürüsüydü sanki. Birinin inlediğini sandım. Belki Ulaş'tır diye geçti aklımdan. Ama hemen ardından daha vahşi bir hırıltı karıştı o iniltiye. Sanki bir şeyler birbirine saldırıyordu. Sürüklenme, çarpma, taşların devrilme sesleri ve nefesler. Bir şeylerin hızlı hızlı soluduğunu duyuyordum. Arada bir, çok kısa bir gülme sesi duyuluyordu. Çocuk gülüşüne benzeyen ince bir ses. Onu duyar duymaz kalp atışım hızlanmaya başladı. Bu gülme sesini hayvan çıkaramazdı. O kadar yabancıydı ki ne olduğuna dair tek bir tanım bile bulamadım. Yükselen çığlık sesi kimi anlarda insan bağırışına benziyor, kimi anlarda metal sürtünmesi gibi tizleşiyordu. Sanki aynı anda birkaç farklı şey bağırıyordu. Kıpırdamadan durdum. Elimle ağzımı kapattım. Nefesimi tutmaya çalıştım. Taşı yeniden itmeye çalışmadım. Kayayı oynatınca çıkacak gürültü yankılanırdı. Ve o zaman orada her ne varsa beni duyabilirdi. Seslerden, çıkan o karmaşadan anladığım kalabalıklardı. Belki de arkadaşlarıma saldırmışlardı. Dizlerimi karnıma çekmeye çalıştım ama sıkıştığım için hareket edemedim. Sadece karanlığın içinde, kayaların içine gömülmüş halde nefesimi tutup dinledim. Sesler bir anda kesilince kulaklarım uğuldadı. O korkunç çığlıkların, sürtünmelerin, gülüşlerin ardından çöken bu sessizlik beni rahatlatmamıştı. Her şey durmuştu. Ama bu durgunluk güvende olduğum anlamına gelmiyordu. Tam tersine sanki beni dinliyorlarmış gibi hissediyordum. Arkadaşlarımın sesini duymayalı ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Belki 10 dakika, belki 1 saat, belki daha da fazla. Mağaranın karanlığında zaman dağılıp gidiyordu. Düşündükçe aklımı kaçıracak gibi oldum. Ya onlara bir şey olduysa, ya ben buradan çıkamazsam? Düşünceler beynimin içinde çalkalanıyordu. Sıkıştığım dar alanda nefes nefese kalmıştım. Kendimi dürtmeye çalıştım. "Dur, sakın bağırma, sakın, bir şey dinliyor olabilir" diyerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Nefesimi yavaşlattım. Ellerim titriyordu. Zaman geçsin diye bekledim. Bir süre sonra fısıltıyla duyulmayacak kadar kısık bir sesle denemeye karar verdim. Belki o şeyler gitmiştir. Belki de arkadaşlarımdan biri geri gelmiştir diye ümit ettim. Boğazım kupkuruydu. Dudaklarım birbirine yapışmıştı. "Hey, kimse var mı?" diye fısıldadım. Sesim o kadar ince çıktı ki kendi kulağım bile zor duydu. Hemen ardından durdum, dinledim. Kimse cevap vermedi. Biraz daha cesaret edip yeniden fısıldadım. "Ulaş, İlker." Karanlıkta uyuyan bir şeyi dürtmüşüm gibi hissettim. Yutkundum. Birkaç saniye bekledim. Tam yeniden seslenmeyi düşünürken geçidin hemen ağzından bir nefes sesi geldi. Çok yakındaydı. Sanki taşın arkasında duruyordu. Kısa kısa ve hızlı alınan nefeslerdi bunlar. Sanki bebek nefesi gibi. Ancak arada bir tıslayan,
hayvansı bir titreşim vardı. Kesik kesikti, ani ve telaşlı. Bir şey beni kokluyormuş gibi. Nefes sesinin bir insan olmadığı o kadar belliydi ki. Bütün vücudum buz gibi oldu. Nefesimi tuttum. Göğsüm yanmaya başladı ama tutmaya devam ettim. Ses çıkarmadım. Gözlerimi kapattım. Kıpırdamadım. Ve oradan hiçbir zaman çıkamayacağımı düşündüm. Nefes sesi diz hizamda, taşın hemen arkasında huzursuz eden bir tempo ile akıyordu. Soluğumu o kadar uzun tutmuştum ki başım dönmeye başladı. Mağaradaki karanlık bir an dalgalandı. Sanki gözlerimin önünde uçuşan bir şeyler belirdi. Kendimi toparlamaya çalıştım. Nefesimi bıraktım. Başımı hafifçe sallayıp bilincimi açık tutmaya uğraştım. Sanırım o hafif hareket duyuldu. Çünkü nefes sesi bir anda yanımdan, neredeyse kulağımın dibinden gelmeye başladı. Sağ tarafımdan geliyordu. Çok yakındı. Hatta sıcaklığını bile hissedebiliyordum. Refleksle başımı diğer tarafa çektim. Kımıldayacak başka alan yoktu. Zifiri karanlık önümü görmeme asla izin vermiyordu. Ama karanlığın içinden bana bakan bir şeyin olduğu kesin gibiydi. Korkumun kokusunu alıyormuş gibi beni inceliyordu. Sonra yanağımda bir sıcaklık hissettim. Önce hafif, sıcak bir nefes çarptı. Ardından kuru ama hafif nemli bir şey yanağıma sürtündü. Bayılacağımı sandım. Yanağıma değen bir dildi. Evet, bir dil. Yanağımı yaladı. Bir anda bağırmak için ağzım açıldı. Ama ses çıkmadı. Bağırış içimde boğuldu. Gözlerimi kapattım. Dişlerimi sıktım. Kıpırdarsam, nefes alırsam, hatta gözlerimi açarsam beni ısıracağını düşündüm. Ya da çok daha kötü bir şey yapacağını. Belki de beni orada parçalayacaktı. Yanaklarımdan bir iki damla yaş süzüldü. İçimden hayır, hayır, kıpırdama diye fısıldadım. Sonra ikinci bir yalayış geldi. Bu kez daha uzun hareket etti yanağımda. İçimden bir çığlık daha yükseldi. Ama yine sesim çıkmadı. Omuzlarım kasıldı. Ayak parmaklarım uyuştu. Kendimi o kadar sıktım ki tırnaklarım avuçlarıma battı. Karanlık o diliyle yanağıma dokunan şeyin varlığıyla birlikte daha da ağırlaşmıştı. Nefesimi tutmaya devam ettim. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyordum artık. Ama saatler geçtiğinden emindim. O şey ikinci kez yanağımı yaladıktan sonra kulağımın dibine yerleşti. Nefes alışımı takip ediyordu. Nefesimi tutmaya çalıştıkça kendimden geçmeye başladım. Bilincim yavaş yavaş kapanmaya başladı. Kollarım gevşedi. Omzum duvara doğru çöktü. İki taşın arasında sıkışmış olmasam muhtemelen yere yığılırdım. Sonra o şey yanağımı bir kez daha yaladı. Kısa ve ıslak bir dokunuştu. Gözlerimi açmaya çalıştım ama açılmadı. Hala hırıl hırıl soluduğunu duyuyordum. Öylece kendimi kaybetmişim. Ne kadar sürdü hiç bilmiyorum. Arada bir yanağımda hissettiğim soğuk ıslaklıkla kendime geliyor, sonra yine bayılıyordum. Bir sonraki kendime gelişimde başka seslere uyanmıştım. Kayanın altından, dizlerimin olduğu taraftan bir ışık süzülüyordu. Önce hayal gördüğümü sandım. Ama kulaklarım tamamen açıldığında konuşma seslerini fark ettim. Güçsüz bir sesle buradayım diye seslendim. Tamam, merak etme, çıkaracağız seni diye yanıt verdi biri. Kayayı yerinden oynatmak için hiç mecalim yoktu. Bana ne söylerlerse onu yaptım. Önce bacaklarımı kurtararak ezilmesinden korudum. Sonra kayayı yerinden oynatmak zor olmadı. Henüz gücüm tükenmeden önce deneseydim o kayayı oynatabilirdim muhtemelen.
Ama etrafımı saran tehlikeden dolayı kendimi kaybedene kadar hareketsiz kalmıştım. Önümdeki ve diğer dar geçitlerden ancak kurtarma ekibinin yardımlarıyla çıkabildim. Mağaradan çıktığımda yeniden hayata dönmüş gibi hissettim. Arkadaşlarım çoktan mağaradan kurtulmuş, yardım çağırmışlardı. Kurtarma ekibi geldiğinde önce Ulaş'ı bulmuşlar. Sonra da beni çıkarmışlar. İlker, benim o geçide girmemden sonra defalarca seslenmiş olduğum halde sesimi duymadıklarını söyledi. Biraz bekleyip yardım çağırmaya karar vermişler. Benim duyduğum o karmaşık sesler hakkında ise en ufak bir fikirleri yoktu. Orada çok fazla beklememişler bile. Ulaş'ın arkasından gidip ben de bir anda kaybolunca arkamızdan gelmeye cesaret edememişler. Kurtarma ekibiyle geldiklerinde Ulaş'ı ikinci dar geçidin orada çıkmaya çalışırken bulmuşlar. Daha sonra Ulaş'la konuştuğumda onun da benzer tuhaflıklar yaşadığını öğrendim. Koridordan ilerledikten sonra kendini bir anda başka bir geçitte bulduğunu ve kaybolduğunu söyledi. Oradayken duyduğu seslerden dolayı hareketsiz beklemek zorunda kalmış. Nefessiz kaldığından dolayı o da bir süre sonra baygınlık geçirmiş. Kendine geldiğinde ise bulunduğu geçitten geri çıkıp bir çıkış yolu bulmaya çalışmış. İkinci geçidin oraya geldiğinde ise kurtarma ekibiyle karşılaşmış. Mağarada yaşadıklarımıza hala anlam veremiyoruz. İlker ve Serhat çok fazla şeye şahit olmadı. Yankılanan o tuhaf ses dışında. Bir de Serhat, benim geçide girmemden sonra mağaranın duvarlarında garip suretler belirdiğini zannetmiş. Bunu bir anlık göz yanılması olarak değerlendirmiş ama İlker'in çektiği fotoğraflardan bazılarında mağara duvarlarının gerçekten de canlı bir varlık gibi durduğunu fark ettik. Bunu açıklamak zor. Bazı yerlerdeki şekiller bir insan bedenini andırıyor. Bazı yerlerde ise surat ifadesine benzer bulanıklıklar var. Ulaş'la başımıza gelenleri de açıklayamıyoruz. Orada sıkışık haldeyken yaşadıklarım ne tam anlamıyla gerçek ne de hayal gibi geliyor. Oradan çıkmadan önce hatırladığım son şey tavandan damlayan bir su damlasının yanağıma düşmesiydi. Bunu tam beni çıkardıkları esnada yaşadığımı hatırlıyorum. O zaman da kafam karışmıştı. Oradayken yanağıma değen şeyin bir su damlası olup olmadığını sorguladım. Ama cevabını hiçbir türlü veremiyorum. Duyduğum seslerin bir açıklaması yok. Ulaş'ın kendini başka bir geçitte bulmasının da bir açıklaması yok. Belki de mağaranın içinde bulunan bir maddenin havaya karışmasıyla zihinlerimiz bulandı. Sebebi hangisi bilmiyorum. Ama bu mağarayla ilgili söylentilerin boşuna çıkmadığı muhakkak.